Gel buraya. Abi herkes benden kaçıyor ya. Koraycığım kalkar mısın? Orası benim zaten. Abi lütfen kalkar mısın? Şikayet edeceğim. Gerçekten benim. Ayıp ya. Ya siz şimdi bir şey olduğu zaman uçakta bu ikisi mi? Bak Allah aşkına şunda bir şey olduğu zaman bu ikisi mi müdahale edecek? Duruyor ama ya. Ya. Bahadır'cığım nereye geldik? Bu havaların adı ne? Paris Charles de Gaulle. Aha. Ve niye geldik? Renault Koleos. Koleos. Onu aksanlı söyleyebiliyor musun? Yok onu söyleyemiyorum. Takipçilerim seni istiyor ha. Yani son şeyde beni aldattın. Denedin olmadı. Senin başarınla alakalı falan değil biliyorsun. Kanka, Nereye gittiğimizi biliyorsun şu an yürüyoruz. Bilmiyorum ki. Araba 2008'de üretildi. Şimdi biz de bugün burada kullanacağız. Biraz Türkiye'ye göre alakasız motor kullanacağız. 2.5'luk bir... Ama şeyi de var. 1.6 ve 2 litre dizeli de varmış. Onu yarın göreceğiz galiba. Görecek miyiz bilmiyorum ama varmış. Varmış. Daha önce Koleos'ta sadece 2 litre vardı. O yüzden Evet. çok fazla satmadı aslında Türkiye'de. Bugün işte bütün detayları alacağız. Birazdan bir küçük bir briefing verirler. Arabaları alırız. Başlarız test sürüşüne. Bahadır'cığım var. Bahadır bugün beraber Maalesef bizle. yine Doğan'dayım. Maalesef beraber. Ya bunu havaya sokmayın böyle yorumlarla falan. Vallahi buraydır ya. Yürü geç böyle. Geç. Biraz kötü davran abi adama. Efendim hayırlı yolculuklar. Nasıl diz mesafesi? Aa kapı kendi mi kapandı ya? Yok adam kapadı. Dur bak bunun arkası güzel ver bir dakika. Al abi. Merhaba. Türkiye'ye gelmiyor bu araba ya. Kafalıklara bak. Çok güzel araba bence ya. Aa çok güzelmiş. Kafalıklar ilginç. Hemen başladık her teste. Ya iş işte hep. Al. Hop. Bir şey diyeceğim konsol falan çok güzel be. Bu malzeme testi güzel. İyi espas testi de çekelim. Şu ekranı da Tesla sağ olsun yaptı. Cam tavan var. Bardaklık yok babacığım. Telefonun altında sadece küçük bir göz var. Şimdi 40 dakikalık bir mesafeye gidiyoruz yola. Değil mi? Evet şeye gidiyormuş. Siste. Piste mi? Piste ne yapacağız ya? Pole olsun. Güzel pist olsun. Pist severiz. Şurada falan çok etli, çok güzel ya. Buralar. Torpido'nun konsolun altında acayip bir yer var. Büyük bardaklık orada varmış Burak'cığım. Nerede abi? Şurada bak. Burada 2 tane bardaklık var. Şimdi Seram pistine geldik arkadaşlar. Çekim yapmak yasak. Çekim yapmak niye yasak? Çünkü bazen burada kamuflajlı otomobilleri falan test ediyorlar. O yüzden yasak. Arkadaşlar şimdi geldik basın toplantısına. Burada bütün Renault modellerini çektik. Tabii ki Clio RS var ya. Of. Kolay gelsin. 200 EDC 6. Çok güzel görünüyor ya. Vay. Güzel araba. Hemen şöyle Koleos'a doğru gidelim. Geldik. Tabii 2008'deki çıkan modelle hiç alakası bile yok şu anda. Kadjar'ın bir tık büyüğü gibi duruyor ama çok şık görünüyor tabii. Offroad parkuruna gidiyoruz şimdi. Orada biz kullanacağız otomobilleri. Nasıl arkası Bahadır'cığım güzel mi? Evet. Bu ekranı zaten Talisman'dan hatırlıyorsunuz. Megane'da da var. Megane'da da var aynen öyle. Buradaki baş mesafesi çok iyi yalnız. Evet bayağı iyi ya. Bunda bir 7 koltuklusu yok herhalde değil mi? Yok diye biliyorum. Yok değil. En azından. Koltuklar ileri geri hareket ediyor mu? Yok. Etmiyor. Yatıyor mu peki? Sola sok bakayım elini. Yok, yatmıyor. Bu güzel ama deri falan kaplı. Gerçi torpido falan bayağı sert. Kapı içleri de şuralar da bayağı sert. Ama şuralar yumuşak. Torpido yumuşak. Şurası biraz sert. Şurası biraz Cayenne'i andırmıyor mu? Bana Evet. Havalandırmaz böyle. değil mi? Evet arkadaşlar buradan sesimi iyi aldığını düşünüyorum. Şurada modlar var. Hemen göstereyim. 2 çeker modu. Ortada auto ve en altta da orta diferansiyeli kilitliyor. Ve burada da gösteriyor ekranda dağılımın yüzde kaç olduğunu. Şu an %100 önde gösteriyor. Bir de burada direksiyon ısıtma var. Ve bagaj açıp kapatma var. ESP off var. Fena bir eğim değil. 70 derece falan vardır bu. 65. 40.
O kadar mı ya? Benim matematik çok kötü abi. Okay. Okay, go. Just a little on the white. Okay. It's perfect. Hadi bakalım gidiyoruz. Vallahi tık Little demiyor. down Okay. and perfect. Vallahi. As it, we have a lot Tabii. of traction on the front wheel. Bu arada şöyle anahtarı da göstereyim arkadaşlar. Anahtar bayağı şık. Beyaz. Burası böyle şu anda kum bir zemin. Hafif bir arazideyiz. Bakıyoruz şimdi. Hop 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 hop. Aa, bayağı konforlu geçti. Şuradan bir gazlayıp çıkayım mı? Bir şey der mi? Çok patinaja bile kalmıyor vallahi, güzel dağıtıyor. İyi mi, hiç görmedim ben. Sen gördün mü Bahadır? Yok. Yok galiba öyle gözler. So begin on the left. Okay. Little on the left. Okay. Okay, perfect. And you can begin to go on the white. Okay. Not too much at the same time. Continue. Continue. Okay. Perfect. Vallahi güzel açı. Arap drift be, ha? Yere kola kutu sürteyim mi? Not too Oops. much. Okay, begin to go on the left. Okay. Left. Okay. Biraz çıkıyorduk ya, ne güzel, niye müdahale ediyorsun? 2 çeker aldık şimdi. Böyle küçüklerden, tıklardan güzel geçiyor. Ama biraz yol sesi var. Gerçi asfalt çok gripli. Arayı açıyoruz ya, gazlayacağız galiba, dur bakalım. You can. Sesi güzel ha. Oo, Arnavut kaldırımında bayağı yol sesi var. Yani tabii bu kadar kısa sürede offroad yetenekleri otomobil anlaşılmıyor. Yani hep söylüyorum, gene söyleyeyim, bu lansmanlarda da genelde her şey için çok kısıtlı vaktimiz oluyor. İşte bizden önce çünkü başka bir grup var. Bizden sonra başka bir grup var. Her şeyi böyle tık tık arkaya bağlayıp bize otomobili işte kısaca anlatıp ilk sürüş işte adı üstünde zaten yetiştirmeye çalışıyorlar. Yine geldik. Bundan sonra muhtemelen yol testine çıkacağız. Ama biz böyle işte araya sıkıştırıp size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Arkadaşlar otele geldik, şimdi basın toplantısı bitti. Otel de enteresan bir otel. Benim odam her zamanki gibi en sonda. Bu otel ilk kez 1929'da yüzme havuzu olarak açılmış. Şimdi havuzda gösteririm size birazdan. Sonra böyle 1970'lerde o hippie kuşağından esinlenerek değişik böyle partiler falan verilmiş burada. Oranın izlerini taşımak için de böyle renkli tasarımlar yapmışlar şimdi. Gene her şeyin güzeli bizim orada var, bakmayın ya, böyle çok bir numarası yok yani. Bizim havuzlar daha güzel bizim oralardaki. Bakın beyler, burada bir Rolls Royce var, onu göstereyim size. O zamanlardan kalma işte, böyle o dönemden etkilenip boyamışlar. Abi arabaya yaslanmazsak. Bir de motor var burada, onu da çekelim. Bu motora baktım ama markasını bulamadım ya. Benimki gibi gerçi. Teksele ama makine iyi. Arkadaşlar görmüşken şunu kaçırmayalım, çekelim. Ne, göstereyim size ya. Bu ne ya? Hop 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 hop. Çok güzel, çok. Çok güzel, çok. Hop 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 hop. Vay 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 vay. Arkasına bak ya. Vay 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 vay. Pazarlık yapalım gel. Arkadaşlar bakın, bunları kiralıyorlar. Kaça olur bize en son? 90 euro diyor. 20 dakikası. Burada işte bir şehir turu atıyorsunuz. Tünelde de biraz gazlarsınız diyor ama ne kadar gazlarsın Allah bilir. Evet yani. 20 Takipçiler biraz para verin, yapalım bir daha. Beyler biraz para yatırırsanız 90 euro. 90 euro bir şey ama gidip Kaliforniya kiralamam abi o zaman. Yok, 90 euroya şey de var abi. Ben geçen geldiğimde görmüştüm. Ha. Aventador var. Maça beraber gelmedik. Evet, 488. Evet. Aventador. Ha, orada da işte. Evet. 90 O da 90. Kaç para? Ne? Yok değildir abi. değil midir? Abi bu ne ya? How much is this?
Oh. Very fast. Faster than this one. Yeah. Aventador it's 250. Gallardo it's 90 euro and 150 in Huracan. How much to touch? Elleme diyor, elleme. Vay 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 vay. Hava biraz karanlık ama beyler inşallah görüyorsunuzdur ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Gidelim mi diyor? Ha? Gidelim mi? Maybe later. Thank you. Aventador. Vay 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 vay. Bu ne ya? How much photo? 20 euro. Vay. Fotoğraf çektirmek isterseniz de 20 euro arkadaşlar. Vay be. Çok. Videoyu bedavaya çektik, çaktırmayın. Bunu yapmak lazım ya hakikaten bir ara. 20 dakikada ben burada test çekerim ilk sürüş. Şurada çekersin. Değil mi? Başınlara kaçak görüntü fotoğrafları koyarız. Bir gün çok param olacak ve çekeceğim. Buradan arabayı kiralayın. Arabam olacak değil yani değil mi? Değil, Direkt kiralayacağım. buraya çekeceğim. Çok param olacak kiralayacağım. Düşünün yani zenginliği, fakirliği. Tabii. Şimdi Bahadır verecek bana inşallah. Arabayı vereceğim. Ay kardeşim benim. Şu bagajı deneyelim bari şuradayken. Hop aç. Hop ayaklar çıksın tamam. Geldik. Anahtar cebimizde. Şöyle tutayım. Şöyle yaptım. Açmıyor işte. Bunu diyor. Bir ver bakayım anahtarı. Açmıyor abi. Ver bakayım. Bana versene. Al. Sen ayakta mısın acaba? Ver bakayım. Bak ayaktan düş. Benim biraz taraklı ayak ondan mı acaba? Bu arada arkadaşlar bagaj 550 litre. 1900 küsür litreye kadar çıkıyor koltuklara yatırınca. Evet. Mesela otoparkta falan böyle tavan alçaksa Evet. durdurmak istiyorsun tavanı. Bastığın Bastığın zaman durdur. duruyor. Evet. Bunu 2 saniye basılı tutarak kaydedebiliyorsun. Sonra bir dahaki açışlarda hep bu açışta açıyor. Bu seviyede kalıyor. Bir enteresan özellik var arkadaşlar. O çok hoşuma gitti. Onu göstereceğim özellikle. Kapılarda maşpiyerleri örten yerler, maşpiyerlerle öpüşen yerler uzun bakın. Görüyor musun? Bu sayede de şuralar hiçbir zaman kirlenmiyor otomobilin. Maşpiyerleri yani. İnip binerken çamur olmuyorsunuz. Bu benim için çok önemli. Ben sürekli çamur olan bir adamım. Şöyle arkayı da gösterelim bu arada. Tut bakayım bir oturayım. Biraz dik oturma pozisyonu. Biraz da yüksek ama iyi. Baş mesafesine falan bak abi. Efsane yani. Doğan 1.90 olduğunu düşünürsek bayağı yüksek. Bayağı iyi. Tavan. Tabii. Evet. Şu orta. Burayı gerçi dün sen göstermiştin. Burada da 2 tane bardaklık var. Hı hı. Güzel. USB'ler, USB'ler var 2 tane. havalandırma Burada bir kanalları, 12 volt giriş var. 2 litre dizel 175'lik 4x4 CVT. CVT'nin içindeyiz. Ben bu şanzımanı sevemiyorum. CVT şanzımanı. Kim yaparsa yapsın. Hangi otomobilde olursa olsun. Maalesef sevemiyorum abi. Yani bana böyle 4 tekerlekli bir scooter kullanıyormuşum gibi bir his yaratıyor. Onu da sevmiyorum yani öyle. Basıyorsun. Gidiyor. Vites değiştirmesi lazım arabanın. Yani buna alışmış insan. O yüzden garip geliyor. Sana öyle oluyor mu? Oluyor. Aslında bazı CVT'lerde şey de oluyor. Kulakçık oluyor. Pedal shift oluyor, O zaman evet. biraz daha hani Kabul edilebilir sanal oluyor. oranlar yapıyorlar işte. Evet. Onlarla böyle sanki normal şanzıman kullanıyorsun gibi, otomatik şanzıman gibi. Biraz yol sesi var arabada ama rüzgar sesi az var. İzolasyonu iyi yapılmış yani. Tabii konfor ve ekonomi odaklı yapıldığı için tüm ayarları bir böyle 175 beygirmiş gibi hissettirmiyor bu arada. Yani öyle inanılmaz gitmiyor ama gidiyor tabii. Sonuçta 175 beygir var ayağınızın altında. Yol tutuş. Yani Onu çok deneyecek yer olmadı aslında. deneyecek yerimiz olmadı, evet. Biraz böyle virajda bir limit yapmak lazım, öyle bakmak lazım ama genel itibariyle mesela yerden yüksek olmasına rağmen fazla vurulmuyor şasi. Yatmıyor, kalkmıyor fazla. Torpidosu geniş bayağı. Geniş. Burada da bir eşya göz var vites önünde, o da güzel. O da güzel. Bir de kol dayamanın altında da büyük bir göz var, evet, arkadaşlar bu arada. Kol dayama ama hareket ediyor. Ama kalkmıyor. Diferansiyeli kilitleyebiliyorsunuz 4 çekerde. Daha sonra diferansiyeli kilitledikten sonra 40 kilometrenin üzerine çıkınca, mesela şu anda kilitlemiyor. 40 kilometrenin üzerine çıkınca diferansiyel kilidini ayırıyor. Yani Şu malzemeler kaplamalar kötü değil. Malzemeler onlar kötü değil. Üstü beğendim. Çok yumuşak değil ama kaliteli bir malzeme Değil, bence mesela yukarıdaki. şuna bir şey yapılsını isterdim ben mesela. Bir de şu altlar çok siyah sert. plastik kalmasını isterdim, evet. Ben göstergeleri sevdim bu arada. Okunurluğu falan gayet iyi. Hiçbir şekilde yansıma almıyor sağdan soldan. Şu anda ortalamamız 7.4 arkadaşlar. Ortalama 110-120 km hızla otoban sürüşü yaptık. Ortalama 7.3. 2.0 bir dizel için iyi. Kötü değil. Ama bu arabanın
Dünyanın en çok satacak modeli 1.6 Dizel dizel 4x2. olacak, 4x2'si olacak kesinlikle. Fiyat da çok farklı olur ikisi arasında. Tabii ki vergiden dolayı acayip farklı olur abi. Bu arada yolcu koltuğu da elektrikli. Evet. O üst donanımda geliyordur ama. Deri döşeme de muhtemelen üst donanımda geliyor. Tabii ki. Genel itibariyle bir sonuca varırsak Her şey Biraz. fiyatta bitiyor. her şey fiyatta bitiyor. Öyle görünüyor. Evet yani Türkiye'ye gelince arabanın fiyat tarafına bakacağız. Bu arada yani bir önceki Audi'de de söylemiştim galiba. Yine söyleyeyim. Bu sürüşlerde çok kısıtlı bir zamanımız oluyor arkadaşlar aslında. Yani bunlar hepsi global organizasyonlar. İşte bizden önce dün başka bir ülke vardı muhtemelen. Ondan önce başka bir ülke vardı. Hep böyle sırayla ve sıkışık biraz bu işler. O yüzden de bu ilk sürüşler çok tatmin edici olmuyor bence. Bir de ben yorumlarda şey okudum. Niye yalnız yapmıyorsun falan diye sana şey yapmışlar Ya da. evet Bahadır'la mecburen abi yani. Hiçbir zaman Doğan'ı yalnız yakalayamazsınız çünkü bu organizasyona da genelde 2 kişi oluyoruz. Yani minimum 2 kişi oturuyor arabaya. Otomobiller sınırlı sayıda olduğu için hep 2 kişi oturuyorsunuz. Ben de Bahadır'ı tercih ediyorum. Ne yapayım yani elimizde bu var. Bahadır kardeşim sağ olsun bizi kırmıyor, geliyor. Ama Bahadır'ı sevdiğinizi düşünüyorum. Teşekkür Yorumlardan onu görüyoruz yani. Şimdi birazdan bitireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi genel itibariyle ben tasarım biraz farklılaşsın isterdim açıkçası. Ama içini falan beğendim otomobilin. Konforunu beğendim. Süspansiyonları falan gayet konforlu. Bu arada 17, 18 ve 19 jantlarla alınabilecek otomobil. Bizde şu anda 19'lar var. Şık da görünüyor jantlar. Konforu da çok düşürmüyor. Çok düşürmüyor. Ben gene de 18 alırdım. Okey, bitirelim o zaman Bahadır. Paris'i fazla gezdirmedim arkadaşlar. Siz artık biliyorsunuz zaten Paris'i. Doğan zaten yerlisi gibi artık. Muhtarı gibi. Tabii tabii. Burada tanırlar beni. Yani bir şey oldu mu adım verin. Görüşürüz o zaman. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İyi, kötü fark etmez. Hepsine cevap veriyorum zaten. Görüşürüz. Bak şey geçiyor şimdi. Uzun ip elimizde, biz gideriz ormana. Öne geç öne. Öyle mi? Öne. Belki ben arkada oturmak istiyorum. Bahadır çantamı al. Senin saçları Bahadır Koleston mu boya? Yani Bahadır bile anlatıyor işte düşün yani. Kardeşim benim yani. Benzinli bu araba. Benzinli. Ya bizim takipçilerin insanlığıyla alakalı. Yani sen kırılma diye kırıldım orada ama. sana güzel yorumlar yazıyor. Okuyor musun yorumları? Okuyorum. Beğendin mi? Beğendim bazılarını beğendim. Nasıl bazı? Kötü yorumlar Yok mı yok var? yok, güzel yorumlar var. Var. Ben adet Seni ettim sevmiyor vallahi. bazıları onu anlamadım. Allah Allah. Niye öyle? Bahadır benim önüme geçmeye çalışma.